Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta kanalımda yaptığım ankette kart videosu istediniz. Ben de doğum günü gibi özel günlerde sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz 5 farklı kart videosu hazırladım. Videolarımda kullandığım bütün kalıpları açıklamalar kısmına ekliyorum. Sevgililer günü yaklaştığı için bu videomda bol bol kalpler ve kırmızılar göreceksiniz. İlk olarak Eva'dan gösterdiğim parçaları kestim. Ulaşmak için açıklamalar kısmına bakmanızı rica ediyorum. Ben etkinliklerim sağlam olsun diye genelde Eva'dan yapmayı tercih ediyorum. Ama bunların hepsini kartondan da yapabilirsiniz. Kartondan yapıldığında kalıcılığı daha az oluyor. Ben o yüzden Eva tercih ediyorum. Ama şunu da belirtmeliyim ki Eva'yı yapıştırmak biraz zor. Özellikle piritle yapıştırdıktan sonra bir süre beklemeniz gerekiyor tam olarak yapışması için. Ayımın kafasını hazırladım. Şimdi kalplere geçiyorum. Kalbin içine istediğimiz notu yazmak için ufak bir parça kağıt yapıştırdım. Kağıdımı birazcık süslüyorum. Burada içine notumuzu yazabiliriz. Sevgililer günü için, doğum günü için, tebrik için, ne için hazırladıysak içine notumuzu yazabiliriz. Şimdi kalplerimi birleştireceğim ama sadece bir noktasına yapıştırıcı sürdüm. Açılır, kapanabilir olmasını istiyorum. O yüzden dikkat edin, sadece ufak bir parçasına yapıştırıcı sürelim. Şimdi ayıcımızla kalbimizi birleştiriyoruz. Ayıcığın kalbi tutuyormuş gibi görünmesi için ellerini de yapıştırıyorum. Ve kartımı tamamlıyorum. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi yine harika bir kart yapıyoruz. Birisine bu kartı hediye ettiğinizde eminim çok sevecek. Siyah dikdörtgen bir karton aldım. Onu ikiye katladım ve üzerine yine kartondan kestiğim kalbi yapıştırıyorum. Kenara alıyorum ve içindeki çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. Kırmızı bir A4'ten büyükçe bir kare kestim. Bunu gösterdiğim şekillerde katlayarak iz yapıyorum. İzlerken belki size biraz karmaşık veya zor gelebilir. Origami genelde biraz zor görünüyor ama benimle birlikte adım adım yaparsanız inanın hiç zor değil. Ayrıca videolarımda hiçbir yaptığım kesimi atlamıyorum, tek tek gösteriyorum. O yüzden benimle birlikte yaptığınızda eminim daha iyisini yapacaksınız. Bakın aslında bu kadar basit, çiçeğim hazır. Şimdi iç kısmına ufak bir cetvel yardımıyla çizikler atıyorum. Bir gelincik çiçeğinin içine benzetmeye çalışıyorum. Bu kartı sevgililer gününde, doğum gününde, anneler gününde, öğretmenler gününde, bütün günlerde hepsine yapabilirsiniz. İnanılmaz güzel ve çok kolay. Ben çiçeğimi biraz daha küçültmek istedim. O yüzden tekrar kıvırıp makasla ufak bir kesik daha attım. Bu şekilde sanki daha iyi oldu. Şimdi adım adım çiçeğimi kapatmayı gösteriyorum. Bu çiçeği direkt yapmadan önce beyaz bir A4 ile ufak bir denemesini yapın. Göreceksiniz çok basit bir şekilde hemen oluyor. Ayrıca her hafta attığım yeni etkinlik videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı okuyorum ve hep dikkate alıyorum. Bana yorumlardan isteklerinizi, önerilerinizi, her şeyi yazabilirsiniz. Çiçeğimi kapatmayı tamamladım. Şimdi içine yapıştıracağım. Yapıştırıcıyı biraz bol sürün ki iyice yapışsın. Elimizi korkak alıştırmayalım. Şimdi yapıştırıcım kururken üzerindeki kalp bana çok boş geldi. Onun üzerinden de bir böyle fosforlu kalemle geçip daha tatlı görünmesini istiyorum. Bu pembe kalbin üzerine de not yazmanız için kullanıyoruz. Ve şimdi şu kartımın güzelliğine bakın. Şimdi yapımı sanki çok zor gibi duran ama inanılmaz kolay ve çok güzel olan bir kart yapıyoruz. Şunu belirtmeliyim ki arkadaşlar, ben karton kullandım ama artık kartonlar o kadar kalitesiz ki sanki A4 ile aynı kalınlıkta. O yüzden bunu yaparken biraz daha kalın bir karton bulabilirseniz daha tok ve güzel bir görüntü alırsınız.
kartondan uzun dikdörtgen bir parça kestim. Parçamın üzerine birer santim boşluklarla kalp sayım kadar çizik atıyorum. Ben normalde 7 tane kalp kesmiştim ama söylediğim gibi kartonlar o kadar kalitesiz ki 2 tane kalbim direkt yırtıldı. O yüzden elimde 5 tane kalp kaldı. Ben de 5 tane çizik attım. Şimdi attığım çiziklerin yerlerini böyle kıvırarak belli ediyorum. Ve son kıvırdığım yerden direkt ikiye katlıyorum. Şu gösterdiğim biçimde oluyor. Alt kısmına kemer gibi durması için bir parça daha karton yapıştırıyorum. Şimdi kalplerimi dikkatli bir şekilde o kıvırdığım kesiklerin arasına yapıştırıyorum. Üst üste yapışmamasına dikkat edelim. Çok fazla yapıştırıcı sürmeyelim. Kıvırdığımız birer santimlik alandan dışarıya fazla taşmamaya çalışalım. Yoksa istediğimiz gibi olmaz. Etkinliğim hazır. Elime alıyorum ve alttaki kartonu çekerek kalplerimi tek tek açıyorum. Bu kalplerin hepsine tek tek not yazabilirsiniz. İsterseniz isimler yazabilirsiniz. Ben en alttaki kalbe sadece ufak bir not yazdım. Gördüğünüz gibi yapması aslında çok basit ama sanki çok zormuş gibi duruyor. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi yine yapması çok basit ama insanı çok mutlu eden ufak bir hediye kartı yapıyoruz. Ben yine yapımında EVA kullandım ama karton kullanabilirsiniz. Ben bu hediye kartını özellikle böyle arkadaşlarınıza yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar bunu çok sever. EVA kullandığım için yine yapışması birazcık zor oluyor. Bol bol sürüp iyice bastırıyorum. Ağız kısmına sakın yapıştırıcı sürmeyin. Sadece gösterdiğim kısımlara sürün. Bu ufak parçanın girdiği yere yapıştırıcı sürmüyoruz. Bakın bu şekilde girmesini istiyorum. Simli EVA'dan kestiğim kalbimin üstüne zikzak kesikler atıyorum. Ve videoda gösterdiğim yerlere yapıştırıyorum. Şimdi kartımıza not yazma zamanı. Kartım hazır. Nasıl olduğunu şöyle birlikte bakalım. Şimdi yine yapımı sanki çok zor gibi duran bir hediye kartı yapıyoruz. Bu hediye kartını açtığınız zaman kart dönüyor ve çok tatlı bir görüntü oluyor. Renkli dikdörtgen bir kartonu ikiye katladım ve üzerinde daire şeklinde bir delik açtım. Arkadaşlar maalesef bu videomda da kartonlar o kadar ince ki bayağı bir sorun yaşadım. Bulabilirseniz mutlaka biraz kalın bir kartondan yapın. Kırmızı kartondan kestiğim 2 tane kalbi birleştiriyorum ama arasına bir parça ip yerleştiriyorum. İpimi alt ve üst kısımlardan gergin bir şekilde bantlıyorum. Üst kısımda benim gördüğünüz alan biraz dar olmuş. Bir tık daha geniş bir alan bırakırsanız daire keserken daha kolay bir şekilde yaparsınız. İpimi gerginleştirip fazlalıklarını kesiyorum ve kalbimi ortalıyorum.
Şimdi bunun üzerine aynı şekilde kestiğim bir kartonu yapıştırıyorum. Bantladığım kısımları kapatmak için kullanıyorum aslında. Kapak kısmını istediğimiz gibi süsleyebiliriz. Ben böyle kenar kısımlarına ufak ufak şekiller çizdim. Ayrıca içindeki pembe kağıdı da not yazmak için kullanacağız. Kartım hazır. Şimdi nasıl çalıştığını gösteriyorum. Bir tarafa kartımı biraz çeviriyorum ve açtığım zaman kalbim dönüyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.